Ne olacak böyle? Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema artık mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. İlk olarak Nursema ile analizimize başlamak istiyorum. Yeni bölümde Nursema'nın yeni evliliğinde ilk ciddi sorunları yaşamaya başlayacağını düşünüyorum. İlhami'nin babası Ulvi'nin onlarla birlikte yaşamaya devam etmesi zaten yeni düzen kurmaya çalışan Nursema'yı iyice bunaltacak. Yeni evli bir kadın olarak eşiyle baş başa kalmak, kendi yuvasında huzur bulmak ve bu evliliğe gerçekten adapte olmak isteyen Nursema karşısında yine rahat nefes alamadığı bir tablo görecek. Çünkü evin içinde sürekli üçüncü bir kişinin varlığı olacak. Ve bu kişi de Ulvi olacak. Nursema bir yandan yeni hayatına alışmaya çalışırken bir yandan da kendi alanının daraldığını hissedecek. Nursema'nın nasıl kırıldığı nokta ise bence yalnızca Ulvi'nin onlarla yaşaması olmayacak. Asıl mesele İlhami'nin bu konuda hiçbir adım atmaması olacak. Çünkü Nursema bu evlilikte anlaşılmak, korunmak ve yanında durulan kişi olmak istiyor. Fakat İlhami tam da Nursema'nın kendisinden destek beklediği yerde geri planda kalacak. Nursema bu sıkıntısını onunla paylaşacak, içinde birikenleri açık açık anlatacak ama beklediği anlayışı göremeyecek. Hatta tam tersine İlhami'nin suçlayıcı ve savunmaya geçen bir tavır takındığını göreceğiz. Bu da Nursema'nın kalbinde ciddi bir kırılma yaratacak. Zaten geçmişten beri ilişkilerinde en büyük yarayı anlaşılmamak üzerine alan Nursema'nın kendi kocasından da aynı duvarı görmesi onu İlhami'den duygusal olarak uzaklaştırmaya başlayacak. Ben sonrasında İlhami'nin yaptığı hatanın farkına varacağını düşünüyorum. İlk anda Nursema'yı anlamasa da sonradan onun ne demek istediğini idrak edecek ve pişmanlık yaşayacak. Bu pişmanlığın ardından da Nursema'nın gönlünü almak için bir adım atmak isteyecek. Muhtemelen ona bir sürpriz hazırlayacak ve iş yerine giderek aralarındaki buzları eritmeye çalışacak. Fakat tam da burada işlerin İlhami'nin istediği gibi gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Nursema ile Asil'i konuşurken görmesi onun için de bambaşka bir kırılmaya yol açabilir. Zaten evlilikte ilk çatlaklar oluşmuşken bir de böyle bir manzarayla karşılaşması İlhami'nin hayal kırıklığını daha da büyütecek. Bu sahneden sonra Nursema ile İlhami arasındaki soğukluğun giderek artmasını bekliyorum. Açık konuşmak gerekirse İlhami, Nursema ile evlenmeden önce onun yaralarını saran, yanında duran ve ona iyi gelen bir karakter gibiydi. Ancak evlilikten sonra bu dengede ciddi bir değişim oldu. Şimdi karşımızda Nursema'ya destek olmak yerine onu daha da yalnız hissettiren bir İlhami görüyoruz. Nursema zaten kolay bir hayatın içinden geçmiyor. Yeni hayatına, yeni evine ve yeni sorumluluklarına alışmaya çalışırken bir de eşinden beklediği desteği bulamaması onun için büyük bir hayal kırıklığına dönüşecek. Bu yüzden şu an ekranda gördüğümüz gidişat Nursema'nın İlhami'den giderek uzaklaşacağına işaret ediyor. Tam bu noktada Asil meselesi daha da önem kazanıyor. Çünkü Nursema ile Asil arasındaki çekim henüz tamamen bitmiş değil. Bunu dizinin verdiği küçük detaylarda da hissediyoruz. Asil her ne kadar kendisini geri çekmeye, Nursema'dan uzak durmaya ve sınır koymaya çalışsa da bunun kolay olmayacağını düşünüyorum. Nursema'nın da içten içe Asil'in yanında kendisini daha anlaşılmış hissetmesi bu bağın yeniden güçlenmesine neden olabilir. Gelecek bölümlerde Nursema'nın İlhami'den duygusal olarak kopup Asil'le yeni bir aşkın kapısını aralayacağını düşünüyorum. Çünkü senaryo şu an bizi tam olarak buna hazırlıyor. İlhami ile evlilikte yaşanan hayal kırıklıkları arttıkça Asil ile aradaki duygusal çekim daha görünür hale gelecek. Peki Emir ve Çimen'i neler bekliyor? Yeni bölümde Emir'in son anda hayatına son verme kararından vazgeçtiğini göreceğimizi düşünüyorum. Emir'in yaşadığı çöküş, içine düştüğü çaresizlik ve psikolojik kırılma onu çok ağır bir noktaya sürükledi. Fakat tam her şey bitti derken son anda geri adım atacak. Bu olayın ardından da ikilinin karakolluk olacağını düşünüyorum. Muhtemelen ifadeleri alınacak. Yaşananların ardından ortalık bir süre daha karışacak ve sonrasında serbest bırakılacaklar. Ama asıl mesele zaten bundan sonra başlayacak. Çünkü aileler apar topar karakola gelecek ve orada büyük bir yüzleşme yaşanacak. Burada özellikle Kıvılcım'ın refleksi duruyor. Kıvılcım Çimen'i koruma moduna geçecek ve yaşananlar karşısında Emir'e çok sert bir uyarıda bulunacak. Bence bu konuda son derece haklı olacak. Çünkü daha önce doğa konusunda yaşananlar ortadayken şimdi bir de Çimen'in böylesine ağır bir olayın içine sürüklenmesi Kıvılcım açısından kabul edilir olmayacak. Zaten evlatları söz konusu olduğunda Kıvılcım'ın nasıl birine dönüştüğünü defalarca gördük.
Bu yüzden burada çimeni korumak için en sert tavrı almasını bekliyorum. Emir'e açık açık sınır çizecek ve kızını bu kaosun içinde ezdirmemek için elinden geleni yapacak. Salkım cephesinde ise yine çok sinir bozucu bir tablo göreceğimizi düşünüyorum. Her zamanki gibi suçu çimene yıkmaya çalışan, onu hedef alan ve zehirli sözlerle ortamı daha da geren bir tavır içine girebilir. İşte bence iplerin tamamen koptuğu anda bu olacak. Salkımın çimene söyleyeceği ağır sözler Kıvılcım tarafında bardağı taşıracak. Ben burada Kıvılcım'ın Salkım'a çok sert bir tepki vereceğini, hatta o beklenen tokadı atacağını düşünüyorum. Ortalık bununla da durulmayacak. Elif bu kez Kıvılcım'a yönelmek isteyebilir. Ama çimenin de burada geri duracağını sanmıyorum. Elif saç saça, baş başa bir kavganın içine çekilebilir ve gerçekten Kızılcık şerbeti tam anlamıyla kaos şerbetine dönebilir. Bundan sonra Emir ve çimen ilişkisinin ayrılık aşamasına geleceğini düşünüyorum. Çünkü yaşananlar artık normal bir tartışmanın çok ötesine geçti. Aralarındaki bağ ne kadar kopamıyor gibi görünse de bu ilişki her geçen gün daha yorucu ve daha problemli bir hale geliyor. Yine de bu ikilinin tam anlamıyla ayrılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü senaryo onları sürekli yeniden aynı noktaya çekiyor. Tam kopacaklar derken araya başka bir gelişme giriyor ve ikisini yeniden yan yana getiriyor. Hatta bunun sebebinin çimenin hamile kalması olabileceğini düşünüyorum. Şu anlık bu konuda net bir gelişme yok ama dizinin gidişatı böyle bir sürprize açık. Özellikle ayrılık sürecine girdikleri anda çimenin hamile olduğunu öğrenmesi hikayeyi bambaşka bir yere taşıyabilir. Böyle bir gelişme hem aileler arasındaki tansiyonu daha da arttırır hem de Emir ile çimeni istemeseler bile yeniden aynı masaya oturtur. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki bu ikili tekrar bir araya gelse bile ilişkilerinin sağlıklı bir zemine oturacağına inanmak çok zor. Çünkü ortada güven, huzur ve denge yok. Peki Kızılcık Şerbeti bu sezon sonunda final olacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizi şu anda 4. sezonuyla ekranlarda yer alıyor ve oyuncu kadrosunun büyük bir bölümü değişmiş olmasına rağmen hala güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor. Normal şartlarda bu sezonun final sezonu olması bekleniyordu. Çünkü hikaye çok uzadı, karakterler çok değişti ve doğal olarak herkes artık final ihtimalini daha fazla konuşmaya başladı. Ancak işin bir de kanal ve yapım tarafı var. Şu an gelen tablo sonraki sezon için görüşmelerin sürdüğünü gösteriyor. Yani kapılar tamamen kapanmış değil. Hatta ben açık konuşayım. Dizi için bir sezon daha devam ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Çünkü Kızılcık Şerbeti çok ilginç bir şekilde kendisini sürekli yenileyebilen bir yapım oldu. Oyuncular gidiyor, hikayeler değişiyor, dengeler alt üst oluyor ama dizi bir şekilde yine gündemde kalmayı başarıyor. İzleyici her şeye rağmen kopmuyor. Bu da yapımın elini güçlendiriyor. Elbette burada reytingler ve hikayenin gidişatı belirleyici olacaktır. Eğer reytinglerde sert bir düşüş yaşanmazsa ve senaryo yeni çatışmalar üretmeye devam ederse dizinin önümüzdeki sezonda da ekranlarda kalması bence oldukça olası. O yüzden ben şu aşamada kolay kolay final olacağını düşünmüyorum. Peki sizce dizimiz önümüzdeki sezonda devam etmeli mi? Yoksa tadında bırakıp sezon sonunda final mi olmalı? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın.